Değerli dostlarım, hepinize yeniden merhaba. Fark ediyorsanız Suriye'de yaşanılan ve Türkiye'nin milli bekası açısından son derece önemli olan gelişmeleri sıcak haber akışının telaşı ve heyecanı içinde sizlere aktarmamaya çalışıyorum. Mesela bir muhalif grubun Halep'e girmiş olması, o Halep'in tamamen ele geçirilmiş olması anlamına gelmez. Nitekim dün akşam saatlerinde İdlib'in güneyinde Hama Humus hattında ilerleyen Heyet Tahrir-i Şam savaşçıları Hama kentine girdiler. Hama kentinde görüntü de verdiler. Rejime ait sınırda, İdlib sınırında. Fakat sonra kendileri çekildiler. Niye? Çünkü koruyamayacağınız bir şehre girmiş olmanız sizi sadece bir ölüm tuzağına götürür. Savaş teknik bir konudur. Onu ancak ve ancak belirli teknik düzenlemeleri yaparak çözebilirsiniz. Mesela Serakip farklı. Serakip Türkiye'nin de yeşil ışık yakmasıyla anladığım kadarıyla son derece stratejik. 2022'de ani bir baskınla Suriye tarafından ele geçirilmiş ama aslında meşru olarak Türkiye Rusya 2020 Ateşkes Anlaşması'nda Türkiye'nin kontrol bölgesinin içinde yer alan o kent bir ortak harekatla ele geçirildi son olarak. Yani Suriye Milli Ordusu'yla Heyet Tahrir-i Şam güçleri birlikte o bölgeye girdiler ve bugün ilan edildi. İdlib çatışmasızlık bölgesinin tam haritası oluşmuş durumda. Ne bir eksik ne bir fazla. Demek ki yürütülen harekatların bir mantığı var. Bir uluslararası meşruiyet meselesi var. Siz İran ve Suriye güçlerinin Rusya'nın hava desteğinde bir gece ansızın Serakip'i almasına ses çıkarmazsanız bugün orada yaşanılanları yorumlama hakkınız da ortadan kalkar. Çünkü orada uluslararası bir ateşkes anlaşmasına göre bundan 2-2,5 yıl önce suç işlendi. Şimdi Serakip'in geri alınması o suçun düzeltilmesi anlamına geliyor. Nitekim sizlere yoğun olarak aktardığım Halep olayında da düştü kelimesini kullanmadım. Ne dedim? İçerideler, merkeze girdiler, şuraya ele geçirdiler, buraya ele geçirdiler. Ama sonuçta birinin oranın tam anlamıyla muhalefetin eline geçtiğini kabul etmesi gerekiyordu. O da rejimin, yani Şam'daki Beşar Esed rejiminin Genelkurmay Başkanlığı oldu. Açıklama yaptılar, kabul ettiler. Ani ve yıldırım bir baskın karşısında Suriye rejim ordusunun Halep ve çevresinde çok ağır kayıplar verdiğini, Halep'in hemen hemen tamamının, artık öyle diyecek tabii, tamamının muhalif güçlerin eline geçtiğini ve artık Halep'te yapılabilecek bir şey olmadığını, derlenip toparlanıldıktan sonra Halep'ten kaçmış olan Suriye rejim ordusuyla müttefikleri derlenip toparlandıktan sonra kentin geri alınması için büyük bir savaş başlatılacağı rejim tarafından duyuruldu. Bu işte Halep'in düşmesidir. Yani 2016 yılında İran güçlerinin karadan, Rus güçlerinin havadan harekatıyla çok kanlı ve çok yıkıcı bir operasyon sonucu yıkılarak halkın nüfusunun büyük bir kısmı İdlib'e sürülerek tarihin en korkunç yıkımlarından birini Grozny'de olduğu gibi, Çeçenistan'ın başkenti Grozny'de olduğu gibi yaşayarak alınmış Halep artık muhalefetin kontrolünde. Şimdi bu İran'ın 2015 yılından bu yana ısrarla sürdürdüğü Irak, Suriye
Libya hattında güçlü bir Sünni merkez kalmaması politikasının fiilen iflasıdır. 2016 yılında Rusya'nın desteğinde Halep'i aldı ama aynı zamanda IŞİD bahanesiyle hem Musul'un hem de Rakka'nın bir daha toparlanamayacak şekilde yıkılmasına neden oldu. İran. Niye? Bütün derdi kendisinden binlerce kilometre uzaktaki Hizbullah unsurlarıyla kendi toprakları arasında bir koridorun oluşması ve o koridorun lojistik koridor olarak büyük bir hızla çalışmasıydı. İşte şimdi bugün itibariyle özellikle Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de yaptığı değerlendirmede Halep'in artık tamamen muhalefet kontrolünde olduğunu ve Halep havalimanı dahil bütün bağlantılı yollarının her yerin muhalefet güçlerinin eline geçtiğini söylemiş olması bu tarihi gelişmeyi bize bir kez daha gösteriyor. Şu anda İsrail medyasında da belirtildiği gibi, benim de gözlemlediğim gibi İran Şia ekseninin büyük bir yıkımıyla karşı karşıyayız. Hareket edemez hale gelmişler. Ve şu anda rejime yani rejim ordusuna Beşar Esed'in onlardan beklediği desteği vermekten çok uzak bir kimlik taşıyorlar. Bu nedenden dolayı Beşar Esed'in İran'la ilişkisini ne yapacağını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ama gördüğüm kadarıyla Halep'in yeniden bu şekline geri dönmesiyle beraber muhalefetin eline ve kuzeydeki harekatların sürmesiyle gerçekten artık yeni bir jeopolitiğe girmiş durumdayız. Beşar Esed nihayet şöyle bir ortaya çıktı. Dikkat ettim. Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed'le uzun bir telefon görüşmesi yapmış. Bu İran'dan ümidi kestiğinin göstergesidir. Detaylı anlatacağım akşam saatlerinde yeni videolarımda. Mısır Dışişleri Bakanı ile Suriye Dışişleri Bakanı'nın telefonda buluşması önemlidir. Ve ayrıca Irak Başbakanı Şia el-Sudani'nin Beşar Esed'le yaptığı telefon görüşmesinde Irak halkı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği için gerekirse ve çağrılırsa olaylara müdahale etmeye hazırdır demesi sanki kendi ülkesini çok sağlam toparlamış gibi dikkat çekicidir. Beşar Esed, Suriye'nin kendini koruma gücü vardır. Toprak bütünlüğümüz ve egemenlik haklarımızı bedeli ne olursa olsun tesis etmekte kararlıdır. Suriye dostları ve müttefikleriyle birlikte terörü sonuna kadar temizleyecek ve ülkede istikrarı sağlayacaktır dedi. Ailesinin nerede olduğu belli değil. Kendisinin ne zaman Rusya'da olabileceği de belli değil ama kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Büyük bir hesaplaşma yaşanır mı? Kuşkusuz yaşanacak. Yani bu iş bu yaşanılmış haliyle kalmayacak. Orada ne tür bir olayla karşılaşacağız? Muhalifler sağlamış oldukları bu üstünlüğü ve kontrol gücünü ayakta tutabilecekler mi? Yoksa bir Arap gücü karşısında, yeni bir Arap gücü karşısında beklenmedik toprak değişimleri olabilecek mi? Bunların hepsi büyük soru işaretleri. Dikkat edin, her şey olmuş bitmiştir cümlesinden uzak konuşuyorum. Hoşça kalın.